Selam futbol severler. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni futbol videomda sizlerle astrolog Meral Güven tutuklandı. Bununla ilgili konuşacağız. Karar ne çıktı, ne oldu, ne bitti, bunlarla ilgili konuşacağız. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar, bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Evet, Astrolog Meral Güven kimdir? Astrolog Meral olarak bilinen Meral Güven, lig başlamadan önce Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını, Beşiktaş'ın da Ziraat Türkiye Kupası'nı alacağını söyleyen bir kişidir. Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı alacağını bilen Meral Güven, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını bilemedi. Geçtiğimiz günlerde Meral Güven tutuklandı arkadaşlar. Meral Güven neden tutuklandı? Niçin tutuklandı? Meral Güven'in tutuklanmasında Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının bir alakası var mıydı? Bunlardan bahsedelim. Meral Güven dediğimiz kişi belki de birçok kişinin bilmediği, tanımadığı bir kişiydi. Meral Güven bir astrolog ve sezon öncesinde Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyledi. Ama sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olamadı. Galatasaray şampiyon oldu. Yani bilemedi. Ama Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı alacağını söylemesi ve Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı almasını bilmişti. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı aldıktan sonra son haftaya girildiğinde Fenerbahçeliler, evet, bu astrolog Meral Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı alacağını bildi. Bunu biliyorsa Fener şampiyon olacak demişti. Evet, Fener mi şampiyon olacak diye Fenerbahçe taraftarı heyecanla beklerken şampiyon olamadılar. Kendileri son haftada İstanbulspor'u 6-0 yenmelerine rağmen Galatasaray'ın da Konya'yı deplasmanda 3-1 yenmesinden sonra şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmış oldular. Şampiyonluk kutlamalarını Fenerbahçe değil Galatasaray yapmış oldu. Astrolog Meral Fenerbahçelilerle ilgili bir sıkıntı yaşadı. Fenerbahçelilere ağır hakarette bulundu arkadaşlar. Yani hakarette bulunmasının yanında ağır hakarette bulunuyor ve bulunduğu bu ağır hakaretten dolayı da tutuklanmış, ifadesi alınmıştı. Tabii ki Fenerbahçeliler de şunun farkında. Astrolog Meral Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylüyor ama olamadı. Ve biz Astrolog Meral yüzünden şampiyon olamadık demiyorlar. Tabii bununla ilgili bunun makarası da yapıldı. 26 Mayıs Astrolog Meral Kumpası diye bununla dalgası da geçildi. Belki bu dalga geçmeye de kızmış olabilir Meral Hanım. Ve bu yüzden Fenerbahçeliler de ağır hakaretlerde bulunmuş olabilir. Meral Hanım'la ilgili yeni bir karar çıktı. Tutuklanan, ifadesi alınan bu astrolog Meral Güven dışarı salındı arkadaşlar. Tutuklanmadı. Astrolog Meral burada bu ağır hakaretleri Fenerbahçe taraftarına değil, hesabını çalan kişilere söylediğini söylüyor. Ama demek ki buradan şunu anlıyorum ben. Hesabını çalan kişilere ağır hakaretlerde bulunduğunu söylüyor astrolog Meral, ama burada demek ki astrolog Meral'in hesabını Fenerbahçeliler çalıyor ki Fenerbahçelilere ağır hakaretler gidiyor. Eğer Fenerbahçeliler çalmamış olsa neden Fenerbahçelilere bu ağır hakaretleri yapsın? Değil mi arkadaşlar? Yani hakaret bir suçtur. Meral Hanım da hakaretin yanında ağır hakaret yaptığı için tutuklanıp ifadesi alınıyor. Ama bugün salınmış arkadaşlar. Yani ben önümüzdeki sene artık astrolog Meral tarafından bir şampiyonluk için bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. Veya Ziraat Türkiye Kupası için de bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçeliler hani şampiyon olacağını söylemişti astrolog Meral. Buna kızan Fenerbahçeli bazı taraftarlar astrolog Meral'ın artık hangi hesabını çaldılar? YouTube hesabı vardı, onu mu çaldılar? Instagram hesabını mı? Twitter mı? Başka bir TikTok hesabını mı? Yoksa Twitch hesabı vardı, onu mu çaldılar? Neyi çaldılar bilmiyorum. Yani Fenerbahçelileri biraz kızdırdı. Hani sen bize şampiyon olacaksın dedin, bak olamadın, bilemedik, yanıldın. Niye bize doğruyu söylemedin? Niye bize heveslendirdin? Diye kızmış olabilir. Ve kızdıktan sonra da hangi hesabını çaldıysa o hesabını çalmış olabilir. Tabii ki hesabı çalınan astrolog Meral de doğal olarak sinirlenmiş olabilir. Hani biz kendimizden bunu örnek verelim. Kendimizden bir pay biçelim. Bizim hesabımız çalındığı zaman biz çalana oh iyi ki çaldın, aferin, teşekkür etmeyeceğiz yani. Biz de tabii ki kızıyoruz. Biz de kızacağız. Biz de sinirleneceğiz. İster istemez insanlar sinirlenebilir. İstemeden hakaret edebilir. Küfür edebilirler. Bunlar normal geliyor bana. Çünkü bizim de hesabımız çalındığında Meral Hanım'ın yaptığı gibi biz de hakarette bulunabiliriz. Ama bunlar duyulduğu zaman da şikayet edildiğinde de ağır hakaret ettiği için de ceza alabilirdi. Yani bunun Fenerbahçeleri yapmadığını söyleyen Meral Hanım bunu
dediğim gibi hesabını çalan kişiyi yaptı. Kim çaldı, nasıl çaldı, nasıl çalmayı becerdi? Bunlar hakkında bir bilgi yok. Bunlar hakkında bilgiler de çıktığı zaman bununla da ilgili video çekebilirim. Astrolog Meral'ı bu olaydan önce tanıyan var mıydı arkadaşlar? Ben tanımıyordum. Astrolog Meral Güven diye birinin olduğunu bilmiyordum. Ta ki Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylemesinden sonra ismini duymuş olduk. Kendisi de ismini bu olaydan sonra duyurmuş oldu. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylemesi, Fenerbahçe'nin üzerine şampiyon olamamasından sonra kendi ismini de duyurmuş oldu. Kendini tanıtmış oldu arkadaşlar. Yani reklam yapmış gibi bir şey oldu. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bir şekilde ismini duyurmuş oldu. Seneye aynı şeylerde bulunacak mı? Yorumlarda yapacak mı? İşte şu şampiyon olur, bu şampiyon olur gibi, şu Ziraat Türkiye Kupası'nı alır, bu Ziraat Türkiye Kupası'nı alır gibi yorumlar yapacak mı? Onu da bilmiyorum. Ben olsam yapmam. Ben kendisi yerinde olsam yapmam. Böyle sıkıntılar çıkabilir. Yani hesabı çalanı yarın bugün daha farklı bir şeyler de olabilir. O yüzden yapmam arkadaşlar. Yani bunu söylemek istedim. Çünkü astrolog Meral Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylemesinden sonra da futbolun içerisinde çok vardı. Ve birçok Fenerli bak bu astrolog bizim şampiyon olacağımızı söyledi. Biz şampiyon olacağız diye heyecanla beklerken hüsranla sonuçlanmış oldu. Benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Yeni videolarımız gelecek. Ne tür videolar gelmesini de istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.